Merhaba arkadaşlar. File bluzimizde kullanacağımız, delikli bluzimizde kullanacağımız ip Cotton Gold yazıyor Rosetti'nin. Şöyle incecik, böyle pulları olan bir ip ve yanına da bambu ipini kullanacağım. Tığ numaram da 3,5. Evet arkadaşlar, bu iki ipi birlikte öreceğim. Siyahın içinde birlikte yürüteceğim. Şimdi 4 zincir çekerek başlıyoruz. Tığıma doluyorum. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 de çıktım. Şöyle bir yuvamız oluştu. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Başıma doluyorum ve yaptığım deliğin içine giriyorum. 1 2 3 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve bir önceki yuvanın içine girerek tekrar yuva oluşturuyorum. Şuradaki yuvanın içine giriyorum. Dört tane yuvamız oluştu şu anda. Bundan 37 tane olana kadar bu şekilde hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, 37 tane şöyle yuva hazırladım. Bunu tabi bedeninize göre daha fazla hazırlayabilirsiniz. Yani büyütmek, küçültmek tamamen sizin elinizde. Şimdi bu köşeye geldiğim zaman en son 37. deliği yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki yuvanın içine ikili trabzan. 2 tane, bu kenarda 2 tane trabzanımız yürüyecek. Daha sonra 1 2 zincir çekiyorum. Bir yuva atlıyorum, diğerine trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir, aynı yuvanın içine bir kere daha ikili trabzan. İki zincir, bir yuvayı atlıyorum, diğerine yine şu V şeklindeki yuvaları hazırlıyorum. 2 zincir, aynı yere batıyorum. Bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. Bir boşluk bırakıp diğerine tekrar V şeklinde bir yuva hazırlıyorum. Bu lizimizin örneği bu şekilde gidecek. Hep böyle V'lerden oluşacak. 2 zincir. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, son bir deliğim kaldı. Yine 2 zincir çekiyorum. Bu kenarlarda 2 tane trabzanımız devam edecek. 1 2 3 zincirle dönüyorum. Önce 2 trabzanımı yapıyorum kenarda. 2 zincir çekip
Yaptığım yuvanın içine tekrar aynı şekilde V yapacağım. Evet arkadaşlar, bu rezimiz bu şekilde böyle delikli olarak devam edecek. Sadece V'lerden oluşuyor. Aralar 2 zincir. V'nin içine tekrar V yapıyorum. Evet, kenarlarda ikişer trabzanımız koltuk altına kadar devam edecek. Diğerleri V'nin içine V yaparak bu şekilde devam edecek. Bunun boyunu ne kadar istiyorsanız o şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şöyle koltuk altına kadar geldim. Ben çok uzun yapmayacağım ama bu boy koltuk altı mesafesini istediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Ben bel hizasında yapacağım. Şu yeterlidir. Şimdi kolumuz hafiften düşük kollu olacak. Yanlardan biraz artırma yapacağız. 1 2 3 zincirli yukarı çıktım. Şimdi 2 trabzan yapacaktık. Başlardaki trabzanımız devam ediyor. Burada 3 zincirle yukarı çıkıp hemen dibine bir tane trabzan yaptım. Bir delik. Şu ekstradan deliğimiz. Şimdi trabzanımızın tepesine trabzan yaptık. Pardon, şuraya 2 zincir, tekrar alttaki ikinci trabzanımızın üstüne trabzan yaptık. Yani şurada şöyle yandaki 2 trabzanımız ve hemen oraya bir tane artırma yaptık. 2 zincir. Şimdi devam ediyorum örneğime. Diğer tarafa geldiğimiz zaman orada da bir tane yuvamız fazladan olmuş olacak, yapacağız. Bakın şu şekilde. Şu aşağıdan gelen 2 trabzanımız yanda devam ediyor. Şimdi bu şekilde diğer uca kadar devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Şu 2 tane trabzanımızın olan yere. Şimdi önce bir tane trabzan yaptım. 2 zincir. İkinci deliğin içine tekrar şöyle ikili trabzan yaptım. Yani başımızda 2 trabzan ve bir delik oturttuk. Sonunda da yine bir yuva ve 2 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 1 2 3 4 zincirle yukarı dönüyorum. Tekrar hemen dibindeki trabzana bir yuva yaptım. 2 zincir. Şuradakinin içine yeniden örnek yapıyorum. Yani bir tane V şeklinde yuvamızı yapmış olduk şu şekilde. Ve sıranın sonuna kadar örneğimizi yaparak devam ediyoruz. Evet, bu sıranın sonuna geldiğimizde de aynı başta yaptığımız gibi önce ilk boşluğa bir tane V yuva hazırlıyoruz. Şimdi 2 zincir, şu alttaki 2 tane trabzanın en sondakine batıyorum.
Ve buraya bir yuva daha hazırlıyorum. Bir, iki, üç zincirle dönüyorum. Önce 2 trabzanımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Pardon. Şuradaki yuvamızın alttaki yuvanın içine bir tane artırmamı yaptım. Bir boşluk meydana geldi. 2 zincir. Tekrar şu yuvanın içine bakın. Şöyle bir iki tane boşluğumuz oluştu. İsterseniz burada direkt zincir çekip de yaparsınız ama şöyle hafiften bir eğim olsun diye yaptık. Koltuk altında direkt çıkmamak için 2 tane örneği oturttuk yani buraya. Şimdi diğer örneklerimi yaparak sıranın sonuna kadar gidiyorum. Evet, sıranın sonuna geldik. Bir iki zincir. Şuraya bir yuva daha hazırlıyorum. Bakın 2 tane yuvamız oluştu. Hemen onun dibine bir daha batıyorum ki şu kenar trabzanımız devam etsin. Artık şimdi 2 örneklik zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Burada 15 zincir çektim kol altı. Biraz kola doğru iniyor. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Kol kenarındaki 2 trabzan değil, kol kenarına 3 tane trabzan yapacağız. Pardon, 4 tane, yani 3 tane daha yapıyoruz. Zincirle beraber 4 oldu. Bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız oldu. Bu kol kenarında böyle 4 trabzan devam edecek. 2 zincir. 1, 2, 3. deliğe batıyorum. 2 zincir. Aynı battığım yere tekrar batıyorum. Burada bir tane V'miz oluştu. Şimdi bir tane daha oluşturacağız. 2 zincir. 1, 2, 3. deliğe batıyorum. Zincire batıyorum. 1, 2 zincir. Aynı yere tekrar. Şimdi 2 zincir. Şurada hazırladığımız yuvanın içine giriyorum. Ve devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimizde şuradaki boşluğa bir tane V yaptım. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Şu alttakinin içine giriyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu yaptığım kenarda yaptığım deliğin içine girdim. 2 zincir çektim. Bir yaptığımın içine girdim. Tekrar 2 zincir.
Bakın bu kenarda 2 tane yuva oluşturacağımız için şuraya V yapacağız. Buraya atlayacağız. Buraya V yapacağız. 2 zincir çektim. Tekrar yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar yapıyorum. Bunu da zincir çekerek yapmadım ki diğer sırayla şöyle bir eşit olsun diye. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva hazırladım. 3 zincirle yukarı dönüyorum. Ve ilk boşluğun içine 4 tane trabzan. Çektiğim zincirle beraber 4 tane trabzan. Şimdi 2 zincir, bir tane yuvayı atlayıp diğerine ve hazırlıyoruz. 2 zincir, bir yuva atlayıp diğerine yine V yapıyoruz. İki zincir ve diğer bir alt sıradaki V'nin ortasına battım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 zincir ve örneğimize devam ediyoruz. Şimdi burası kol kenarına çıkıntısını yaptık. Artık yaka oyuntumuz olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yani artırmalarımız bitti. Şunu da yapayım. Kaç tane artırdığımızı göstereyim. Bakın arkadaşlar, şu kenardaki trabzanlarımızda şu aşağıdan gelen V kısım. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 tane V olarak şu artırmalarımızı yaptık. Kolumuz bu kadar düşüreceğim ben, ama siz daha kapri gibi istiyorsanız şu zincirinizi daha fazla çekip daha fazla örnek oturtabilirsiniz. Şimdi bu şekilde şu kol kenarı yaka oyuntusuna kadar devam edecek. Şimdi kol kenarımız bu kadar yeterlidir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra olarak ördüm. Üç zincirle yukarı çıkıp yine kol kenarındaki 4 trabzanımı yapıyorum. Ve burada 7 tane şu V olan kısımdan kol tarafına ayıracağım. Ve geri döneceğiz. Yani arada kalan kısmımız yaka oyuntusu olacak. Yedi tane V hazırladım. Bakın buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu aradaki kısım yakamıza bırakacağımız yer olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane arada V olan yer var. Şu kısım yakamızın oyuntusu. Şimdi buradan geri döneceğim. Yalnız buradan geri dönerken şöyle 3 zincirle değil, tığıma 2 kere doluyorum.
Şu yakadaki bıraktığımız V'nin birine giriyorum. Şöyle 4 zincirle geri geldim. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Evet, kol tarafına tekrar geldim. Şimdi önce 4 trabzanımı yapıyorum. Dört tane trabzanımı yaptım. Tığıma doluyorum. Şuradaki boşluğun içine iniyorum. 2 tane sık iğne. Bir tane trabzanın tepesine, 2 tane boşluğa. Bir tane trabzanın tepesine, 2 tane boşluğa. Kolumuzu bitiriyoruz artık arkadaşlar. Yaka oyuntumuz da olmuş oldu. Şimdi burada 1 2 3 tane V'miz kalana kadar sık iğne olarak yapıyorum. Oraya kadar sık iğne olarak gideceğim. Evet, 3 tane V olan yuvamız kaldı. Bakın kolun diğer kenarı da böyle. Şimdi önce yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. 4 5 zincirle yukarı çıktım, dönüyorum. Ve buraya bir tane V hazırladım. 2 zincir. Diğer V'mi yaptım. 2 zincir. Ve üçüncü V'yi de yaptım. Şu kısımları arkadan gelen aynı bu şekilde 3 tane bırakacağız. Yakayı aynı şekilde yapacağız. Ve buraları ekleyeceğiz. Şu arası açık kalacak. Kolun üst kısmı dikmeyeceğiz. Yani şu arayı dikmeden sadece şu ucunu ve 3 tane V'yi tutturacağız. Şimdi 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. 4 5 zincirle geri döndüm. Evet arkadaşlar, şu şekilde korunu dikme yerini de yaptık. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi ipimi diğer tarafa bağlarken 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ayırmıştık.
Oranın içine giriyorum. Şöyle ipimi bir sabitleyeyim. Şurası 7. V'miz. Bir öncekinden şöyle ipimi oraya girdim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki V'mizin içine girip ve diğer taraf gibi aynısını yapmış olduk. Şimdi kol tarafına gidiyorum. Ve geri gelirken 3 tane kalana kadar sık iğne olarak geleceğiz. 3 tane V'mizi de 2 sıra yapıp bitireceğiz. Şimdi kol tarafından geri giderken önce 4 tane trabzanımı yapıyorum. Daha sonra tığımı dolayıp boşlukların içine ikişer tane, birer tane çubukların tepesine yaparak sık iğne yapıyorum. Evet, 1 2 3 tane V'miz kaldığı zaman boşluğun içine giriyorum. 5 zincir çektim. Yuvanın içine battım, bir V hazırladım. 2 zincir, şu başladığımız yerde ipimizi bağladığımız yer, şurası bir çıkıntımız. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, geri dönüyorum, şu kenardaki V'yi yaptım, 2 zincir, ve bu da 3. V'miz. Bu kolumuzda böyle. Arka tarafı da aynı şekilde yapacağız. Arka ön bütün kesmelerimiz aynı. Evet, şöyle de yaka oyuntumuz, şöyle açık bir yakamız oldu. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı da hazırlayalım. Sadece şu 3 taneyi karşılıklı tutturacağız.
Şu kısımlar açık kalacak. Şimdi diğer tarafı da hazırlayalım, birleştirmesini yapalım. Evet arkadaşlar, iki parçamızı da aynı şekilde ördük. Ön ve arka aynı kesimleri yaptık, aynı artırmaları yaptık ve şimdi şöyle birleştirmesini yapacağım. Şimdi şu kenarından tutuyorum. En sonki ilk başladığımız zincirin içine girdim. Karşılığındaki zincire giriyorum ve şu ipimi bir ekleme yapıyorum. Daha sonra aynı noktanın içine şöyle batıp bir sabitliyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu yanlardaki iki trabzanlarımız vardı. Onların içine girerek ilerleyeceğiz. Şu zincir çekerek ekliyorum. 1 2 3. Karşılıklı yandaki trabzanların içine girdim ve eklemesini yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Her sıra trabzanların arasına girerek karşılıklı birbirine tutturuyorum. Zaten şu karşılıklı deliklerimiz var. Onlar birbirine denk geliyor. Öyle ekleyerek, zincir çekerek ekliyorum. İsterseniz dikebilirsiniz ama tığ işi olduğu için, bir delikli de olduğu için biraz kasıyor. O yüzden şu şekilde zincirle eklemeyi tercih ettim. Şimdi koltuk altına geldik. Aynı şekilde koltuk altını da ekliyorum şu kısmını.
Şuradaki trabzanları da birbirine karşılıklı getirerek şöyle dikiyorum. Bakın dikişlerimiz de bu şekilde olmuş oldu. Şimdi kol kısmında da şu üst kısmında şurada bir sık iğne yaptığımız bölüm var. O kısım açık kalacak. Sadece şu kol ağzını tutturacağız. Şu iki kolun üst kısmını getiriyorum. Şuradaki 4 trabzanı dikeceğim sadece. Evet. Ben şu kısmı da diktim ki görebilirsiniz diye. Yani kolumuza geçirdiğimiz zaman şu kısım açık duracak. Evet, şimdi düzünü çevirelim. Bunda çok fazla ters ve düz belli değil. O yüzden bir bölümü düz olarak kabul edeceksiniz. Birbirine ekleyeceksiniz. Şimdi şuradaki yakaya da arkadaşlar 2 ipten kalan ipim bu kadar. Ve pullu ipim de 3 taneydi. Bu kadar kaldı. Bundan da yakanın etrafına şöyle bir sıra veya yettiği kadar 2 sıra sık iğne gidip bitireceğiz. Yine ipimi 2 kat yaptım. Şu omuz dikişinin olduğu yerlerden ipimi şöyle ekliyorum. Bir zincir çektim. Bütün yakanın etrafına yine dolamalı sık iğne yapıyorum. Buradaki bütün boşlukların içine 2 kere girerek şöyle bir yakayı toparlayacağım ve bu rizimiz de bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, yaz için gerçekten çok şık bir bluz oldu. Böyle askıların üzerine, pengelerin, elbiselerin üzerine direkt giyilebilecek. Böyle tiril tiril ve pullu da olduğu için biraz da şık bir bluz oldu. Bu şekilde bütün yakanın etrafını dolaşıyoruz. Ve bluzumuz bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.